Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem Taksi'de. Mahmut Bey Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Mahmut Bey Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Vallahi istirahatteyiz arkadaşlar. Bu aralar Allah'ım kimseye vermesin, bir öksürük türü var arkadaşlar. Bakıyorum genelde çoğu insanda var. Bir öksürük var. Onu artık o kadar öksürdük ki boğazımız tahriş yapmış. Öyle evde istirahatteyiz arkadaşlar. Bir de yani işmişte baktığım yok daha doğrusu. Çünkü sağlık daha önemli. Bu bir önceki videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar, bu hani paramı kestiler falan filan diye. Şimdi size olan olayı anlatayım. Şimdi bu arkadaşlar tutmuşlar arkadaşlar. Şoför bulamamışlar. Bizim harfiyat sektöründe WhatsApp grubumuz var arkadaşlar, birkaç tane. Oradan böyle hani işiniz varsa onu paylaşıyorsunuz. Daha eski videolarımda bahsetmiştim. Hani işi olan işini paylaşır, bir şey olan oradan paylaşır. Hani şoför ihtiyacı olan oradan paylaşır. Arabasını satan da oradan paylaşıyor. Yani var öyle birkaç tane grubumuz var. Her neyse arkadaşlar, dün bir bakarım bunlar ilan atmışlar, şoför aranıyor diye. Olabilir, atabilirler. Ben de oraya hemen altına bir yazı attım. Dedim yalnız dedim, yağmurlu günde dedim yattığınızın parasını vermiyorsunuz. Onu da yansıtın dedim altına. İnsanlar bilsin dedim. Ondan sonra tabii hemen altına birkaç kişi yorum atmış. Ben öyle yazınca. Nasıl yani abi falan filan. Ben de açıkladım, yazdım yani. Dedim kardeşim böyle böyle ben bunlarda çalıştım. Yağmur yağdı diye işe gidemediğimiz günlerin parasını kestiler benden. Vermediler dedim. Ondan sonra şimdi böyle sektörü de arkadaşlar böyle bir yeri ifşa ettiniz miydi? Hemen şey oluyor. Baktım hemen altına yorum yapmış yine o mal sahibi. Ya işte abi sen bizi yanlış anladın da işte kızdın gittin de bak yine beni suçluyor. Biz işte hani tam net hesap edemedik de bilmem ne de bir yanlışlık varsa gel düzeltelim de bilmem ne, hemen başlamış yorum yapmaya. Ben dedim tamam, geleceğim yarın bakalım. Hani yazdım öyle, tamam yarın geleceğim. Yanlışlık var mı yok mu oturup göreceğiz dedim. Benim başladığım gün belli, çıktığım gün belli. Yevmiyem belli, sizin verdiğiniz para belli. Hani neyin şeyi bu? Öyle bir muhabbet geçti arkadaşlar dün. Şimdi oraya uğrayacağım. Şurada bir işim var Habibler'de. Hem o işimi halledeceğim hem de oraya uğrayacağım. Bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar göreceğiz arkadaşlar. Bugün de hava güzel. Harfiyat başlamış arkadaşlar. Dün harfiyat yoğdu. Bugün başlamış. Harfiyat arabaları gidip geliyor. Görüyorum burada. Döküm açılmış yani. Evet. Ya iş olsun arkadaşlar. Döküm açılsın da çalışsın insanlar, para kazansın. Biz de inşallah bir iki güne şöyle şey yaparız da şu öksürüğü atarız da kendimize artık bir iş bakalım. İş bakmıyoruz, gitmiyoruz bir yere ya. Bir tanesi aradı, konuştuk. O da Edirne'den, Meriç'ten kum getirme. Giderken harfiyat götürüyorsun. Çelte'ye, yani Çerkezköy'e harfiyatı döküyorsun. Oradan devam ediyorsun Edirne'ye. Kum alıp geliyorsun. Öyle bir iş var arkadaşlar. Yani o da diyor sabah göndermiyor çünkü arabalara tonaj yüklüyormuş. Öğlenle çıkarıyorum arabaları diyor. İşte akşam 9'da 10'da iş bitiyor diyor. Şimdi arkadaşlar yani öğlende de gitseniz sonuçta sabah 9'da 10'da kalkıp işe gideceğiniz o gününüz mahvoluyor ama normal sabah diyelim 7'de 8'de çıkıp gidersen akşama rahat rahat dönüp geliyorsun.
Şimdi yine senden gidiyor. Akşam 9-10'a kadar çalışıyorsun. Akşam eve geleceksin. Söylemesen ayıptır, bir banyo yapacaksın. Yemeğini yiyeceksin. Oydu buydu. Gece saat 12-1 oldu. Haydi yat, sabah bir daha 5'te 6'da kalk. 7'de. Yine aynı. O hani harfiyat ondan daha iyi arkadaşlar. Harfiyat değil çoktan. Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Gece de istirahatini ediyorsun. Böyle bir yerler var işte arkadaşlar. Evet. Yüzyılın projesi bu. Yapılan konutlar yükselmeye başladı arkadaşlar. Kentsel kentsel dönüşümü. Vallahi istirahat etmek iyi, güzeldi arkadaşlar. İnsanın canı sıkılıyor evde. Standart aynı şeyler. Televizyona bakıyorsun aynı. Kardeşim yani zaman geçmiyor ya. Bu yani Cenab-ı Allah bu emeklerimize falan sabır versin. Gerçekten evde oturmak zor arkadaşlar ya. Zor ya. Hiçbir iş yapmadan oturmak çok zor. Bir şey yapmak lazım yani. Evet. Şimdi şuradan aradan gidelim abi. Yolu uzatmayalım. Gerek yok. Gerçi buradan gidersek daha karlı oluruz. Çünkü buradan şimdi şehir içinden dur kalk minibüslerin oradan gerek yok. Buradan gideriz. Oradan gireriz. Biraz uzuyor ama olsun. Uzuyor dediğimizde yani 1 kilometre bile fark etmiyor. Evet arkadaşlar, şimdi şuraya gidelim, bir oturalım, konuşalım, bakalım ne oluyor, ne bitiyor, ne anlatıyorlar. Ondan sonra dönüşte yine videoyu açarım, sohbete muhabbete devam ederiz. Evet arkadaşlar, gittik konuştuk, boşu boşuna muhabbet işte, boşu boşuna gaz yaktık, çıktık evimize geri gidiyoruz. Bize maval anlatıyor. Hani niye yazı yazmışım da falan filan. Dedim abi vereydim paramı, hakkımı, ben de yazmayaydım dedim yani. Niye yazmayayım ki sonra hani. Neyse işte yağmur yağmış da çalışamamışız da tamam dedim o zaman çok dedim hani yine öyle de değildi arkadaşlar. Hani tamam dedim o zaman çok yemek parasını vermesin ama yemeğimi niye kesiyorsun sen benim? Ondan sonra işte böyle bir iki söyleyince tabii yani ne arkadaşlar boşu boşuna diyorum ya muhabbet işte. Ya işte arabamız çalışmadı da işte kazanmadık da bilmem ne de abi dedim ya eğer kazanmıyorsanız çalışmayın. Yapmayın bu işi kardeşim. Yarın öbür gün yine bugün yine dedim şoför tutacaksın. Yarın yine yağmur yağacak. Yine mi aynısını yapacaksın dedim. Tamam, yine mi aynısını yapacaksın yani. Böyle bir düşünce yok dedim. Onun için arkadaşlar benim babamın bir atasözü var, ömrü uzun olsun. Boğulursan derin gölde boğul oğlum der. Doğru söylemiş yani. İşte büyük firmaların da iyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafı hani işte böyle şeyler ufak tefek hesapları yapmazlar. Yağmurmuş, karmış, kışmış verirler paranı. Kötü tarafı da işte büyük firmalarda böyle bazı yalaka şoförler oluyor. Onlar yüzünden moralin bozuluyor. Çalışamıyorsun, edemiyorsun işte. Vesaire arkadaşlar. Öyle gittik boşu boşuna dediğim gibi gazımızı yakmış olduk. Çıktık geldik. İşte böyle bir video yaptık. Bakalım o da karavanın yanına gittik arkadaşlar. Giderken karavanın yanına uğradım. Arabanın içine bile giremedim arkadaşlar ya. Her tarafına öyle bir araba çekmişler ki sağına soluna. Yani anlatamam. Öyle bir araba çekmişler. Arabanın ne sağ tarafından ne sol tarafından arabaya giremedim. Ona da biraz moralim bozuldu. Ya bu motorcu arkadaşlar takıldı önümüze kaldı. Arkadaşlar bakın şurası Karabayır. Burada bile arabalar gırtlağından fazla dolu. Her taraf araba dolu ya. Her taraf araba dolu. Halen diyoruz ki işte şöyle böyle hani neyse oralara hiç girmeyelim. Dediğim gibi şu karavan konusunda biraz
Moralim bozuldu. Olmadı. Yarın gidip onun akülerini alayım oradan. Arabadan sökeyim alayım. Ya bugün bak aküleri alacaktım, alamadım. Yarın gideceğim arkadaşlar. Aküleri sökeceğim, alacağım. Arabayı çalıştıracağım arkadaşlar. Aküleri şarj ettireceğim. Arabayı çalıştıracağım. Belki evin önüne getirebilirim, eski yerine. Getirebilirim. Ne yapayım? Çünkü arabaya giremiyorum. Bir şey yapamıyorum. Mesela o kadar malzeme aldım. Hiçbir şey yapamadım. Şu boş günlerimde ben onların hepsini yapardım arkadaşlar. Webos'ta aldım, takamadım. Televizyon aldım, takamadım. Su şeyini takamadım. Hidroforunu takamadım. Yani tam o camları tam bitiremedim. Yani yapamadığım o kadar iş var ki hattından fazla diyorum size ya. Ben bunların hepsini evin önünde yapardım arkadaşlar ya, tek tek tük tük. Yani nedir, malımızı biraz daha sağlama alacağız. Kapısını bacasını güzelce kilitleyeceğiz. Hepsi olacak. O tüplerinin güzelce bağlantı şeyini falan filan ben hep yapardım onları. Araba yeter ki kapımın önünde olsaydı. Şey yapacağım, yine arabayı getireceğim kapımın önüne arkadaşlar ya. Gerekirse tüpleri korum dükkana. Hani öyle çalınacak malzemeleri korum arkadaşlar. Hiç yoktan araba kapımın önünde olur. Arabamın işlerini bitiririm yani. Böyle arabaya ulaşamıyorum ya. Arabaya giremiyorum. Bir de üstüne her ay 1000 lira para veriyorum. Anlamadım ben de bu işten bir şey. İçeriden güzelce kilitleyeceğiz. Gerekirse bu arabaya kullandığım baston kilit gibi kilit alırım 2 tane. Onları vururum. Açılmaz dışarıdan. Ondan sonra Allah büyüktür. Vallahi gerekirse dış kapıya da şoför kapısına da asma kilit takarım. Arabaya girilmez arkadaşlar. Evet. Videonun semtime geldim. Burası bizim elektrikçi arkadaş. Turgay Usta'nın yeri. Burası bakın. O da orada. Evin oralarda bir yerde videonun sonunu bağlarız arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bağcılar meydandayız. Vallahi duyan buraya gelmiş. Hıncan iş dolu meydan. Hanımla bir tura çıktık. Meydan dolu. Şimdi şuraya yürüyüş yoluna doğru gidiyoruz. Şuraya bakın. Etraf şöyle bakın. Her taraf insan dolu. Vay arkadaş ya. Yürüyüş yolunda belki bir daha açarım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, evdeyiz. Vallahi şu videonun bir sonunu atayım dedim. Bir de ufak tefek akıl alayım sizden arkadaşlar. Şöyle mahalle dolu. Trafik kilit. Ana cadde şurası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir servis işi var. Servis arabası. Ufak araba. Fiat Ducato herhalde zannediyorsam. Yalnız bu sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Gün içinde de orada bir ufak servis daha atıyormuşsun. Yani akşama kadar orada bekliyoruz. Akşama kadar orada bekleme esnasında ne yapacağız, ne edeceğiz onu bilmiyoruz. Çünkü insan sıkılır. İşte bir adamla bir konuşalım bakalım, oturmaya falan yer var mı? İşte yalnız sigorta işi biraz sıkıntı diyor. Sigortayı biraz işte ağlayıp sızlıyor. Yaptıracağız tabii ama mecbur, sigortası olmaz zaten. Her neyse, şimdi işte böyle bir iş var. Servis işi var arkadaşlar. Hani rahat, hafif iş benim aradığımda. Şimdi gidip de ağır işe girilmez. Önümüz zaten soğuk havalar. Varsın 3-5 kuruş eksik olsun. Ama böyle olsun diyoruz. Çünkü öteki türlü döküme gidiyorsun. Dökümde rezillik. Adam taş ocağına git diyor. O oluyor, bu oluyor. Bir ton sıkıntı, stres arkadaşlar. Bakalım, şimdi konuşacağım adamla. Adam illaki gel diyor. Eğer anlaşabilirsek servis işine başlayacağım. Onun bilgisini vereyim dedim. Hem de ne zamandır video atmıyordum. Bir video atmış olayım. Dediğim gibi arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat diliyorum.
fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan servis şoförü abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şurada da bizim aile resmimiz. Ben, büyük oğlan, küçük oğlan. Burada böyle tarzanlar dizilmişiz. Tarzanlar burada. Büyük tarzan, orta, bu en büyük tarzan. Bu tarzanın büyük yavrusu, o da küçük yavrusu. Öyle diyelim. Evet arkadaşlar. Eğer yorum yapar, beğeni butonuna da basarsanız sevinirim. Bundan sonra eğer anlaşırsak gün içinde Hadımköy'de olacağız. Hadımköy'ün oralardan bir yerler çekeriz. Öyle bir şeyler yaparız. Günümüzü geçiririz arkadaşlar. Bakalım. Olursa olmasa yine bir bilgilendirme videosu yaparım yarın öbür gün. Karavanın yanına da gidiyoruz kardeşim. Karavana giremiyoruz. Çünkü adamlar sağına soluna öyle arabalar çekiyorlar ki yani anlatamam size. Arabanın 2 kapısı var. 2 kapısından da 3 kapısı var. Birinden arabaya giremedim ya. Arabaya yanaşamadım. Her neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoya yorum yapmayı, like butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle harfiyede gitmediğimiz için birkaç günde bir video atıyoruz. O yüzden affınıza sığınıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.